Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz inanılmaz lezzetli kat kat tel tel ayrılan yumuşacık açma tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına yarım paket yaş maya, dilerseniz bir paket instant maya da kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı toz şeker, 2 bardak ılık süt ekliyorum. İsterseniz bir bardağını ılık su olarak kullanabilirsiniz. Çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitredir. 2 adet yumurta akım var. Birinin sarısını üzeri için ayırdım. Kalan yumurtaları ekledim. Çırpıcıyla karıştırmaya devam ediyorum. Tam da bu aşamada 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekledim. İyice karıştırdıktan sonra çırpıcıyı içerisinden çıkartıyorum. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2-3 bardak kadar un ekliyorum. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. İsterseniz bu aşamada spatula yardımı ile hamur yoğunlaşıncaya kadar karıştırabilir, daha sonra elinizle hamuru yoğurabilirsiniz. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Aynı zamanda yaptığınız hamur işi tariflerinin yumuşak olmasını istiyorsanız elinizden geldiği kadar hamuru yumuşak bir şekilde toparlamaya dikkat edin. Hamur toparladıktan sonra masaya aldım. Masada yoğurmaya devam ediyorum. Ben toplamda 6,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak bir hamur. Azar azar un serperek hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru sertleştirmemeye dikkat edin. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamur kartından da destek alarak hamuru çok güzel bir şekilde yoğurdum. Çok fazla un kullanmadan hamuru toparladım. Toparladıktan sonra yoğurma kabına tekrardan alıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz.
Hamuru yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masaya aldıktan sonra yuvarlak bir forma getiriyorum. Hamuru yuvarlak bir forma getirdikten sonra merdane yardımıyla açabildiğim kadar açıyorum. Hamuru yeteri kadar açtım. Oda ısısında yumuşamış olan tereyağından sürüyorum. Ben toplamda 50 gram kadar tereyağı kullandım. Tereyağının çok fazla yumuşamış olması gerekiyor rahat bir şekilde sürülebilmesi için. Hamur kartı ile bu şekilde rahat bir şekilde sürüyorum. Tereyağını sürdükten sonra videoda görüldüğü gibi katlıyorum. 3'e katladıktan sonra tekrardan tereyağı sürüyorum. Videoda görüldüğü gibi tekrardan 3'e katlıyorum. Daha sonra üzerini streçle kapatıp daha sonra kalınca bir havlu ile kapatıp yaklaşık 20 dakika kadar dinlendiriyorum. Dinlenen hamur çok daha rahat bir şekilde açılacaktır. Üzerindeki streçi çıkarttım. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oldu. Masaya yapışmaması için çok az un serptim. Elimle biraz açtıktan sonra merdane yardımıyla yavaş yavaş açıyorum. Eğer merdanenize yapışıyorsa çok az un serpebilirsiniz. Hamuru bu şekilde istediğim büyüklüğe gelinceye kadar açıyorum. Hamuru yeteri kadar açtım. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra hamuru 12 eşit parçaya bölüyorum. Şöyle kenar parçalarını 3 parmak, diğer parçaları bu şekilde 2 parmak olacak şekilde kesiyorum. Hamurları bu şekilde kestikten sonra hemen hızlı bir şekilde şekil verme aşamasına geçiyorum. Eğer vaktiniz varsa 10 dakika kadar dinlendirebilirsiniz. Daha rahat bir şekilde şekil verebilirsiniz. Hemen rahat bir şekilde şekil verdim. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde şekil veriliyor. Hemen sizler için bir tane daha hazırlıyorum. Açma hamurunu birkaç kez vurarak bu şekilde büyütüyorum. Daha sonra videoda görüldüğü gibi vurduktan sonra uç kısımlarından birleştiriyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Üzerlerini mutfak havlusu ile kapatıp yaklaşık 20 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Havalar biraz soğuk olduğu için tepsi mayası süresi uzayabilir. Bu şekilde kabarmadan fırına koymayın. İyice kabardıktan sonra yumurta sarısını sürüyorum.
Yumurta sarısını biraz sulandırmak için 1 yemek kaşığı kadar süt ekleyip güzelce karıştırdım. Açmaların havasını söndürmeden dikkatli bir şekilde sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar açmalarımı pişirdim. Açmalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Pamuk gibi çok lezzetli açmalar oldu. Sizler de tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Ayrıca birçok hamur işi tarifine yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Sizler açmaların güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.